arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir bebe yünüm var. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 4 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. 2, 4, 6, 7. Şuraya kadar bir model. Şimdi ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Şişime 18 ilmek aldım. Şöyle göstereyim. 7 ilmek bir model için, 7 ilmek bir model için, sonuna 4 ilmek ekledim. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Lastik yapmayacağım. Onun için böyle bir sıra arka yüzünde ters olarak ördüm. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. 5 ilmek düz. Buraya kadar bir model. Yine 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. 2 ilmek tersle sıramı bitiriyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Yani 2 düz, düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örelim. 2 düzden sonra 5 ters ilmek ördüm. Yine 2 düzümüz var. 5 ters. İki düz ilmekle sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim ters. Bu ters ilmeklerde farklı işlem yapmayacağız. Ön yüzünde ters, arka yüzünde düz öreceğiz sadece. Geldik şu 5 düz ilmeğe. Birincisini düz olarak ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Şişime doladım. Daha sonra 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Bakın. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Bu 2 ilmekte bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Bu 2 ilmeğim, bir de devamındaki ilmeğim, yani toplamda 3 ilmeğimi alarak düz ördüm, kestim. Tek ilmek çıkardım burada. Daha sonra bir artırma yaptım. Son kalan ilmeğimi de düz ördüm. 2 ters, bir düz ilmek örelim. Bir artırma yapalım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın, öndekini arkaya aldım, arkadakini de öne aldım. Daha sonra bu ikisi, bir de devamındaki ilmeğimi, yani üçünü bir aldım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek tekrar artırma yaptım, bir ilmek düz ördüm. Bu 5 düz ilmekte de yapacağımız işlem bu. Kenarda 2 ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 5 ters yine. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu ajurlarımı da ters olarak ördüm. 5 ters ilmek ördüm. 2 düz, 5 ters. 2 düz, bir de kenar ilmeğimi örerek 4. sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeğim ters olarak ördüm. Birinci düzümü düz olarak ördüm. Daha sonra şu ortadaki üçünü ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 2 terslerimi ters ördüm. Birinci düzümü düz olarak ördüm. Ortadaki 3 taneyi ters örelim. 3 ters, 1 düz. Daha sonra 2 ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra yine ilmeklerimi olduğu gibi düzlerimi düz, terslerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Yani burada bakın ortada 3 tane düzümüz vardı. Bunları da ters örüyoruz. Yani 2 düz, 5 ters. 2 düz, 5 ters olarak örüyoruz. Şu aradaki düzleri ben unuttum. Bunlar da ters olarak örülecek. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters. 6. sıramızı da bu şekilde yaptık. Evet, bakın modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Terslerimizi ters olarak örelim. Devamında 5 düz, 5 düz, 2 ters, 5 düz olarak devam ediyoruz. Yani burada düzlerimizi düz, terslerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2. sıra arka yüzüne geçtim. İlmekleri olduğu gibi. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek, 5 ters ilmek. Beş ters, 2 düz, 5 ters örerek devam edelim. Evet. Yine 2 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2. sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi burada şu şekillendirmeyi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek. Geldim şu 5 düz ilmeğe. Birincisini düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Bu 2 ilmeğim. Bakın yerlerini değiştirdim. 2 ilmek. Bir de devamındaki ilmeği alarak 3 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. Kalan bir düz ilmeğimi de düz olarak ördüm.
5 ilmekte yaptığımız işlem bu. Arada 2 ters ilmek, bir düz, bir artırma, 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra bu 2'yi bir de diğerini alıyorum. 3 ilmeği düz örerek kestim. Devamında bir artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm. 2 ters ilmek. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 düz, 5 ters. 4. sıra arka yüzünde ilmekleri olduğu gibi, yani 2 düz 5 ters örerek devam ediyoruz. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Geldik şu 5 düz ilmeğe. Birincisini düz ördüm. 3 tane ters. 3 ilmek ters ördüm. Son kalan düz ilmeğimi de düz olarak ördüm. Daha sonra 2 ters. Bir düz, 3 ters, ortadaki 3 ilmeğimi ters ördüm. Son ilmeğimiz düz. 1 2 ilmek ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 5 ters ilmek örerek devam ediyoruz. İki düz, 5 ters. İki düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 6. sıramızı tamamladık. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle devam edecek. Gayet güzel ve kolay bir model. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim. Bakın bu da modelin ilerlemiş hali. Böyle olacak. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arka yüzü de şöyle. Bu model lastik istemiyor. Bakın kendi zaten lastik gibi olduğu için lastik istemiyor. Sadece şu aşağı kısmı daha da uzun yapabilirsiniz. Yani birkaç sıra şöyle fazla örerek daha sonra şu modeli kurabilirsiniz. Nasıl isterseniz, modelin ilerlemiş hali böyle bakın. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Astarlı olarak bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgülerinizde yapabileceğiniz güzel ve kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.